Ben uzman doktor Doğan Öncü. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Uzmanlığımı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldım. Daha sonra mecbur hizmet olarak Kahramanmaraş'a geldim ve yaklaşık 3 senedir Kahramanmaraş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aslında çocuklarla alakalı her şey, yani genel tabirleri tıbbın tamamı diyebiliriz. Yani bir yetişkinden ziyade çocuğun bütün hastalıklarına bakıyoruz veya sağlıklı çocuk izlemlerine bakıyoruz. Anne sütüyle alakalı bilgilendirmeler yapıyoruz. Bir çocuğun kilo alımını ilk 6 ay, 1 sene, hatta 3 seneye kadar yakinen takip ediyoruz. Onun haricinde sağlıksız veya hastalıklı dönemdeki çocukların bütün hastalıklarına aşağı yukarı bakıyoruz. Çocuk ilk nefesini aldığı andan itibaren, hatta anne rahminden çıktığı andan itibaren bizim işimiz başlıyor. Ve istenirse 24 yaşına kadar resmi olarak biz takip edebiliyoruz çocukları. Ancak bizim istediğimiz, yani bir yetişkin boyutunda bir çocuğu takip etmek bizim için biraz daha, hem çocuk için hem aileler için hem bizim için biraz daha sosyolojik olarak biraz zor oluyor. Bizim istediğimiz 14 ila 16 yaş civarındaki çocuklara kadar biz bütün çocukları takip ediyoruz. Asıl önemli olan bir çocuğun hayata geliş anından itibaren nasıl beslendiği, nasıl yaşadığı ve ailesi tarafından nasıl eğitildiği ile alakalı. Bundan bahsetmek isterim. Bu çok önemli, çünkü hayata yeni gelen bir çocuğun nasıl hazırlanacağı, nasıl sağlıklı yaşayacağı o andan itibaren belli oluyor. Çocuk doğar doğmaz en önemli kural, ister sezaryen ile doğsun, ister normal doğum olsun, çocuğun ilk yarım saat içerisinde annenin ile temasını sağlamak gerekiyor. Yani bunda emzirme veya anne genel anestezi altında yapıldıysa tenine temas ettirme anne bağını kuvvetlendirir. Süt miktarının daha çabuk yapılmasını sağlar, sütün erken gelmesini sağlar. Çocuğun anneyle bağı kuvvetlendiği için daha rahat emmesini sağlar çocuğun. Bağı kuvvetlenecek ve anneyle olan bağını güçlendirdiğimiz zaman çocukta ileride yaşanacak sorunlar, mesela meme reddi, besin reddi veya annenin psikolojik olarak yıpranmasının da önüne geçmiş olacağız. Birçok neden var mesela bunu sağlamak için. Yani bize bunu neden yapıyorsunuz derseniz birçok neden var. Çünkü anne sütü o kadar kıymetli bir besin ki anne sütünü alan çocuklarda ileride astım, alerjik rinit, alerjik olan herhangi bir şey görülme oranı azalıyor. Anne sütünü alan çocuklarda bağışıklık sistemi kuvvetleniyor, immün yetmezlik oranı azalıyor, mikrobik hastalıklara, enfektif hastalıklara yakalanma oranları da azalıyor çocuklarda. Dolayısıyla daha sağlıklı bir birey, daha sağlıklı bir toplum haline gelmemizi sağlıyor bu. Bu nedenle anne sütü çok önemli. Özellikle ilk 6 ay mümkünse yaş sınırı olmadan en az 2 yaşına kadar vermek gerekiyor. Eğer tıbbi olarak anne sütünü almasına, mesela galaktozemi dediğimiz bir hastalık var. Doğduğu andan itibaren çocuğun anne sütü almasının yasak olduğu bir hastalık ve çocuğun hayati tehlikesine neden oluyor. Bu tip hastalarda uygun mamalar, formül mamalar çocuklara başlanılarak büyüme ve gelişmesi destekleniyor. Diğer alerji konularında ise yine aynı şekilde uygun mamalar başlanması gerekiyor. Yani formül mamalar verilmesi gerekiyor. Yine ilk 6 ayda bizim önerdiğimiz 180 gününü doldurmamış hiçbir çocuğa ek besin başlanmasın. Ancak eğer çocuğun anne sütü almadığını görüyorsak, formül mamaya hazırsa, baş tutması rahatsa ve çocuk desteksiz veya destekli bir şekilde mama sandalyesinde oturabileceğini düşünüyorsak 4. veya 5. aydan sonra da doktor kontrolünde ek gıdaya başladığımız hastalarımız oluyor. Ek gıdaya başlarken de çocuklarımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim her beslenmede, daha doğrusu her yeni gıdaya başladığımızda çocuğu takip etmemiz gereken bir süre var. En erken 30 dakikada çıkar alerjik reaksiyon, en geç 72 saat içerisinde görürüz. Bunların mekanizması farklıdır. Ayrıntıya çok girmeyeceğim, ancak çocuklarımızda eğer alerji gelişip gelişmediğini veya besine karşı alıp alamayacağını görmek istiyorsak 3 gün kuralına uymamız gerekiyor çocuklarda. O yüzden bir besini başladığımızda en erken 3 gün sonra yeni bir besine başlayacağız. Bunu yapmamızdaki kural da yine alerjik reaksiyon gelişip gelişmediğini kontrol etmek amacıyladır. Veya besine karşı çocuğun bir reddi veya ishal, kabızlık gibi gastrointestinal sistemde, bağırsaklarımızda, sindirim sistemimizde herhangi bir problem olup olmadığını kontrol etmek içindir. Özellikle 6 aydan sonraki çocuklarda besin reddini biz çok sık görüyoruz. Aileler besini reddediyor, hocam bunu almıyor diyorlar, ancak bizim bir çocuğun besini reddettiğini öngörebilmemiz için 21 beslenme o çocuğun o besini reddetmesi gerekiyor.
Ve bu da çok uzun bir zaman. Çünkü 21 beslenme dediğimiz, 21 kere denememiz dediğimiz araya mesafe koyarak yapıyoruz bunu. Örneğin bir havuç vereceğiz çocuğa. Havuç püresini hazırladık veya muhallebi kıvamında biz ezdik. Güzel bir şekilde haşladıktan sonra havucu vereceğiz. İlk denememizde çocuk bunu reddedebilir. Çünkü 7. aya kadar dil ile çocuklar besini dışarı iterler. 7. aydan sonra bu refleksi görmeyiz. 7. aydan sonra hala bu çocuk havucu reddediyorsa bizim yaptığımız yanlış bir şey var demektir. Bunun da temel kaynağı şundan kaynaklanıyor. Temel sıkıntımız aileler çocuklar anne sütü aldıktan hemen sonra ek besini vermeye çalışıyorlar. Ek besine başlama kriterimizin olmazsa olmazı çocuk gündüz vakti uykusunu almış, anne sütünden en az 3 saat sonra aktif, hareketli ve eğleniyorken, en önemli nokta bu, eğleniyorken yeni bir besinle tanıştırmak. Yoksa o besini reddedecektir çocuk. Buna dikkat edersek çocuklar güzel bir şekilde besinlerini güzel alırlar ve yeni besinleri de güzel bir şekilde tanıştırabiliriz. Aklımıza gelebilecek her şey, ancak 1 yaşına kadar yasak olan bazı gıdalarımız var. Onlar haricinde her şeyi verebiliriz. Eğer ailede, annede ve babada alerji hikayesi yoksa çocuklarımızda korkacak bir şeyimiz yok. Veya hafif partiküllü, muhallebi kıvamında gıdalarımızı aldığımız zaman daha sonra yavaş yavaş blenderdan geçirerek püre kıvamına getirmek, süzgeçten geçirerek püre kıvamına getirmek ve daha sonra da biraz daha partiküllü olmasını çocuğun çiğneme refleksini uyarmak için, yutma refleksini uyarmak için, biraz daha katı olması için çatalla ezmeyi öneririz. Eğer çocuklarımıza bunları sağlamazsak çocuklar hem çiğnemede gecikecekler, hem kendileri besinleri alıp ağzına götürmede gecikecekler, hem de diş yapısı bozuk olarak karşımıza gelecektir çocuklar. Pişirme konusunda özellikle çocuklarda biz daha çok buğulama, yani buharda haşlama, suda haşlama veya fırın yemeklerini tercih ediyoruz. Izgara veya kızartılmış yemekleri, özellikle baharatlı ve yağda kızartılmış yiyecekleri çok önermiyoruz. Bunlar önemli çünkü çocuğun ilk 1 yaşına kadar tuz ve şekerle tanışmasını istemiyoruz. Çünkü böbrekteki solit yükü arttırıyor. Bu sefer böbrekle alakalı sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Çocuğun gelişimiyle alakalı sıkıntılar çıkıyor. Vücut elektrolit dengesini bozuyoruz. Mümkün olduğunca tuz ve şekerle karşılaştırmayacağız. Şekerdeki amacımız da şu. Özellikle aileler çocuklar ağlaması kesilsin diye bakkal eşyaları, yani paketli gıdalara meyilli haldeler. Ancak bunların bir yan etkisi var. Şeker bağımlılık yaratır. Yani gazlı içeceklerde olduğu gibi şekerler bağımlılık yaratır. Bu nedenle şeker ve tuz önermiyoruz. Çocuğun sadece ve sadece besinin kendi tadını almasını istiyoruz. Brokoli vereceksek haşlanmış bir şekilde brokoliyi haşlayıp püre haline getirip çocuğa tattırabiliriz. Biraz daha büyüdüğünde, ezici, kesici dişlerimiz geliştiğinde artık brokolinin tamamını yiyebileceğini düşündüğümüzde çocuğa yumuşak bir şekilde brokoliyi önüne koyup kendisinin alıp beslenmesine izin vermemiz gerekiyor. Aileler genelde şöyle bir hata yapıyorlar. Çocuğum yemek yemiyor, besini reddediyor veya hocam biz kilo aldıramıyoruz gibi bir yaklaşımla geliyorlar. Unutmayalım ki her kilolu çocuk sağlıklı çocuk değildir. Her zaman çocuğun kilo alması sağlığı yansıtmaz. O yüzden her çocuğun normal bir şekilde çocuk doktorunun gözetiminde eğer yeterli kilo alıyorsa, nörolojik gelişimi, bilişsel gelişimi yeterliyse o çocuk sağlıklı çocuktur bizim için. Ailelerin şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Herkes çocuğunun büyük olmasını, gelişmiş olmasını, zekasının iyi olmasını tabii ki ister, hepimiz isteriz. Ancak her çocuk kendine özeldir. Her çocuğun kendine ait bir tavrı ve bağışıklık sistemi ve metabolizması vardır. Bunu değerlendirmek gerekir. O yüzden buna bağlı olarak ailelerin de buna yatkın bir şekilde davranması gerekiyor. Herkesin kendisine çok iyi bakmasını, sağlıklı ve iyi günler dilerim.